Herkese merhaba canlar. Bu ekşi maya videosu ile ilgili çok fazla soru geldi, yani ekşi mayadan kuru maya yapma videosuyla alakalı. Ben de hani bu kurutma aşamalarını daha detaylı vermeye karar verdim. Çünkü yapmak isteyen arkadaşlar var ve bu onlara faydalı olacak diye düşünüyorum. Şimdi bakın, şunu önce bilmemiz lazım net şekilde. Mayamızı önce buzdolabındaysa buzdolabından çıkar. Buzdolabından çıkardıktan sonra oda ısısına gelmesini bekliyoruz. Onu besliyoruz. İşte birebir oranıyla ne kadar mayanız varsa göz kararı da yapabilirsiniz. Ben hep göz kararı yapıyorum. Başta ununu ekleyin. Sonra da hafif suyunu koyacaksınız. Yoğun bir kek hamuru gibi olacak. Yani havuçlu kek gibi düşünün mesela. Yoğun oluyor ya hamuru onun. Yoğun bir kek hamuru gibi yapacaksınız. Onu mayalandıracaksınız. Tekrardan besleyip canlandıracaksınız. Güzelce o güçlenecek. O güçlendikten sonra mutlaka su testi yapıyorsunuz. Bir bardağa ya da bir kaseye su koyuyorsunuz. Mayanızı üstüne yüzdürüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hemen e, canlandırma kısmını da size gösteriyorum. Canlıysa üstünde yüzer. Yani üstünde yüzdüğünü görüyorsanız mayanız güçlenmiştir, güzeldir ve kullanılabilir durumdadır. Bu detayı atlamayın lütfen. Çünkü sonrasında yaparsanız kuru mayanız aktifleştirmez sizin hamurunuzu. Neden aktifleştirmedi dersiniz. Kuru maya yaparken güçlü bir maya kullandığınızdan emin olun. Bu detay önemli. Evet, şimdi başlıyoruz hemen. Şimdi arkadaşlar bakın, bir su bardağı unum var benim burada. Bu 200 millik bardağa tekabül ediyor. Kaşıkla ölçeceğim sizin için. Tam 5 kaşık etti. Tamam, daha koyarsam eğer size söyleyeceğim. Yani hiç kesmeyeceğim şu an videoyu. Videoyu sonra hızlandırabilirim ama hiçbir şekilde kesmeyeceğim. Ki bütün detaylarını görün ve bununla ilgili aklınızda soru işareti kalmasın. Şimdi bu normal bir kahve fincanı arkadaşlar. Büyük küçük falan değil, normal. Klasik eskiden de kullanılan hani küçükler var ya, onlardan. Evet, ancak 3 kaşık da alabilirsiniz bunu. 3 kaşık da 3 yemek kaşığı da maya gibi düşünün. Şimdi bakın. Önce şöyle elimi sokmuyorum. Bunu güzelce bir karıştırmaya çalışacağım. Şöyle dağıtın. Böyle hamur mayalamıyorsunuz. Bunun pütür olması lazım. Bunu ben yaparken de birkaç tane detay vermek istiyorum. Yani konuşmak istiyorum daha doğrusu bazı şeyleri. Yorum yazan arkadaşlar olmuş, sağ olsunlar. Mesaj atanlar olmuş. Hani bu konunun bu kadar ilgi göreceğini bilmiyordum işin doğrusu. Ben hani kendime kolaylık sağlamak için bu tarifi yani bunu denedim. Bir yerde gördüğümden değil. Hani kuru maya yapılıyorsa ve hani tarhanada prebiyotikse neden biz onunla mayayı karıştırdığımızda o da canlı kalmıyor ki diye düşündüm ve denedim. Şu an bir aydır o toz mayayı kullanıyorum bu arada. Bir günde gayet canlanıyor. Eğer bir noktada ölürse ben onu her ay deneyeceğim. Bir noktada ölürse size de söyleyeceğim. Hani bu ayda öldü. Buzdolabında saklıyorum. Bayağı büyük bir şey yaptım. Onu da söyleyeyim. Kavanoz kapta, bir saklama kabında güzelce ağzını kapattım. O şekilde bekliyor. Ölürse size haber vereceğim yani. Hani 3 ay dayandı, 2 ay dayandı ya da işte 6 ay dayandı, bir sene dayandı. Bilemeyeceğim, artık zamanla göreceğiz. O maya yani bana bir sene değil, rahat 5 sene yeter. Onu söyleyeyim, o yaptığım maya. Bakın, aslında bu noktada oldu ama ben daha hızlı kurusun istiyorum. O yüzden bakın, bir yemek kaşığı daha ekledim. Yani 3 kaşığa 6 kaşık koymuş oldum şu an. Şimdi arkadaşlar, siz bunun kıvamını bileceksiniz. En önemli olan şey bu. Niye? Çünkü sizin ekşi mayanız, koyduğunuz bazı o ekşi maya, aktifleştirdiğiniz daha sıvı olabilir, daha katı olabilir, hamur halinde olabilir. Eğer hamur halindeyse lütfen içinde tuz olmamasına dikkat edin. Hani tuzlu şekilde hiç yapmadım. Ne kadar dayanır bilmiyorum. Tuzun onu öldürme riski var. Hani ben bir bilgiyi alırım. Evet, onu değerlendiririm. Ama tersini de yapıp denerim işin doğrusu. Ama bunu denemedim. Denemediğim için de bir şey söyleyemeyeceğim. Bakın, şöyle bir tepsi aldım. Siz normal hani kullandığınız diğer tepsiler de olabilir. Bende yok onlardan. O yüzden bu baklava tepsisini kullanıyorum. Bu büyük bir tepsi. Burada belli olmuyor belki ama. Sonra bakın, altına nemini çekmesi için mutlaka bu şekilde pamuk bir örtü koyuyorsunuz. Bir gün kuru bir odada bekleyecek. Bakın, nemli olmayacak ortam. Kuru bir odada. Bu bu süre içinde kendi içinde o maya bir tık daha aktifleşecek bu arada. Yani eviniz kaloriferliyse kaloriferli bir odaya, eğer eviniz sobalıysa sobaya yakın ama ateşinden etkilenmeyecek bir yere koyun. Sonra bakın, bir gün sonra bezinizi kontrol ediyorsunuz. Bakın, bunlardan daha büyük olabilir bu arada. Yani aslında sadece kuruturken çok zorlanırsınız ve çok uzun sürer. O arada da mayanız zarar görebilir çok fazla dışarıda kaldığı için. Sonra bakın, bir gün sonra
Gidiyorsunuz. Şöyle bir karıştırıyorsunuz. Hı. Ben böyle yapıyorum mesela. Böyle alıyorum. Sonra onu tekrar açıyorum. Alt üst yapıyorum bir gün sonra. Mis gibi. Bu şekilde. Sonra bir gün sonra tekrar en son gün ki ara ara karıştırabilirsiniz gidip. Şuna da dikkat edin. Şimdi sizin yaptığınız büyüklük değişebilir. İçindeki nem oranı her şey değişebilir. Şu alttaki bezinizi kontrol edin nemini. Kuruysa sorun yok. Eğer ıslaksa değiştirin. Islaksa mutlaka değiştirin. Sonra bunların siz bunu aldığınız zaman bunun böyle tık diye kırılıyor olması lazım. Hani tık derken ekmeğin kuruluğu gibi bir kuruluk olacak. Böyle kuruduğu zaman blender'a alın ve toz haline getirin. Toz haline getirdiğinizde zaten bakın hepsi bu şekilde olacak. Hepsi bu şekilde olacak o zaman. Ve sonra bunu mesela işte buzdolabına koydunuz ve kullanmanız gerekti. O zaman biraz bol kullanın. Yani eğer mesela normal ekmeği yaptığımız zaman biz ne kadar 150 gram aktif ekşi maya kullanıyoruz. Kullanıyorum ben 1 kiloya 150 gram kullanıyorum. En fazla 200 olması lazım zaten. Ekşi olmasın diye. Ekşi seviyorsanız ben seviyorum. Mesela bazen 250-300 gram bile kullandığım oluyor ekşi mayayı atmamak adına. Her bir kaşık 10 gram alıyor. Bakın burada 3 yemek kaşığı kuru maya, yarım çay bardağı suyu yarım saat beklettim. Üstüne de 1 yemek kaşığı un koyup iyice karıştırdım. Şimdi bu işlemden sonra isterseniz bütün gece buzdolabında canlanması için bekleyin ya da dışarıda 1 saat bekletip tekrardan bunu iyice böyle karıştırıp tekrar bir kere daha besleme yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan 2 yemek kaşığı un koydum. Toplamda 3 yemek kaşığı un yani 30 gram un kullanmış oldum. Ve yarım çay bardağı kadar tekrardan su ekledim. Bu sefer bu aşamada çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Önce kaşıkla bir güzel karıştırdım. Daha sonra da çatala geçiş yapıp siz isterseniz çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Küçük çırpıcılarınız varsa. Bu karışımı böyle iyice homojen hale getireceksiniz. İçinde böyle pütürlük varsa onlar iyice karışacak. Zaten o iyice ıslandı, yumuşadı. O homojen hale geldikten sonra mayamız bu sefer de bunu yaklaşık 8 saat kadar oda ısısında bekleteceğiz. Şimdi ben buzdolabından çıkardım kuru mayamı tabii. Bu nedenle bir günde canlanıyor. Eğer siz buzluktan çıkaracaksanız bu yaklaşık 24 saat alacaktır tekrardan canlanması. Şimdi ben buzluğa da koydum. Bir hafta sonra onu da deneyeceğim. Tam bir soğusun, donsun bakalım. O ne kadar sürecek bakalım canlanması. Onunla ilgili size yine bilgi veririm. Şimdi bir gece ya da işte 8 saat bekledikten sonra böyle iyice burada gördüğünüz gibi köpük köpük olmuş olması lazım. Ama bu tabii biz görüntüye kanmayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Mutlaka test yapacağız ve suyun üzerinde yüzdüreceğiz mayamızı. Eğer suyun üstünde yüzüyorsa demek ki mayamız canlanmış ve artık onunla ekmek yapabiliriz. Elimden geldiğince bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer yine soru işaretleriniz olursa lütfen bana iletmeyi unutmayın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Açıklama kısmında ölçüleri ve yapılışını tekrardan yazılı olarak sizlerle paylaşacağım. Mutlaka açıklama kısmını da kontrol etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.